Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Selam. Bugün sizlere evimizden sesleniyoruz. Evimize de ayrıca hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizlere Avustralya'daki aylık kazancımızdan ve aylık giderlerimizden bahsedeceğiz. Bu hesapladığımız şeyler 2 kişilik giderler. O yüzden siz kendinize göre işte tekseniz bunları yarıya bölerek falan hesap edebilirsiniz. Evet, öncelikle giderlerimizden başlayacağız. Kazancımızı sona saklıyoruz. Biliyorsunuz ki giderlerde ilk önce kira yer alıyor. Ancak biz çok şanslıyız ki şu an bir kira giderimiz yok. Çünkü bizim kiramızı şu an işverenimiz ödüyor. Biliyorsunuz ki biz zaten buraya çalışmak için gelmiştik. Lithgow gibi bir kasabada yaşıyoruz. City'de falan yaşamıyoruz yani. O yüzden kiramız da işverenimiz tarafından karşılandığı için kira gibi bir giderimiz yok. Ama ortalama fiyatları söyleyecek olursam zaten ev turu videomda da görebilirsiniz. Şuraya linkini bırakırım. 3+1 bir müstakil evde yaşıyoruz, bahçeli. Kirası buranın $475. Haftalık. Aynen, haftalık böyle ödüyoruz. İşte siz ona göre düşünebilirsiniz. Ama tabii ki City'deki kiralar 1+1 evler $550-600'dan başlıyor. Gidiyor böyle 750-800'e kadar $1000 giden da var. var, $2000 da var. Aynen. O yüzden siz onu öyle düşünebilirsiniz Avustralya'daki kira bakımından. Bizim yaşadığımız şey birazcık anormal bir durum. Aynen. O yüzden kiraya 0 yazıyorum. Bir de burada her şey haftalık oluyor zaten. Biz aylık topladık. Normalde her şey haftalık. Aldığımız maaş da haftalık. Evet. Verdiklerimiz de haftalık. Biz böyle Türkiye ile hesaplaması kolay olsun diye size aylık şeyini söyleyeceğiz. Sıra geldi elektrik faturasına, elektrik ve gaz. Çünkü kiradan sonra herhalde en faturalardır yani. Aynen. Elektrik faturamız burada 3 aylık ödeniyor ama biz yine aylık söyleyeceğiz. $40 gelmiş. Elektrik gayet uygun bence. Bence çok uygun. Gaz da uygun. Evet, gazımız da $40 gelmiş. Bu arada Yani $10 falan yapıyor haftalık işte. evet, haftalık $10 yapıyor. Bu hesapladığımız şey böyle sonbahar gibi falan hesaplamıştık. Şu an kış ayındayız. Gazı böyle neredeyse her gün yakıyoruz. O zaman da 3 aylık $300 gelmişti. Yani aylık $100 geldi. Ama Lithgow çok soğuk. O yüzden biz her gün yakıyorduk. Şimdi normal zamanda 40, kış aylarında da $100 falan diyebilirsiniz. O yüzden normalini hesaplayacak olursak gaz $40 diyorum. Bir de şöyle bir şey var. Normalde 3 aylık $50 geliyor gaz. Evet. Sadece ocakta kullanıldığı için. Bizim evde doğal gazlı ısıtıcı var. Normalde çoğu evde yok bunlar. Sadece klima Aynen. oluyor. O yüzden $40 normal bence. Bir sonraki masraf kalemimiz telefon ve internet. Yani telefon faturası ve internet faturası. Aynen. Bu ne kadar aşkım? Bu da $180 yapıyor. Ama burada Evet. 2 telefon var ve bir ev interneti var. Aynen. Aylık $180. Bu da bence gayet normal. Aynen. Bu zamana kadar çok normal gidiyoruz gerçekten. Siz de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ben bunları söylerken Türk lirası cinsini de yazayım buraya. Türk lirası cinsini yazdıktan sonra da siz yorumlarınızı yapabilirsiniz. Ne dedik? Kira, fatura, market alışverişi. Aynen. Değil mi? Marketimizi söyleyelim. Marketimizde Markette $1000 aylık. bu aylık. Yine size bunların hepsini Bir de aylık 2 söylüyoruz. kişilik bunların hepsi. Aynen. Şöyle bizim mesela biz Sydney'de yaşarken bu biraz daha azdı. Ama biz şu an Lithgow'da her şeyimizi evden yiyoruz. İş yerine de evden yemek götürüyoruz vesaire. Her şeyimizi evden. Yani haftada 1 ya da maksimum 2 kez dışarıdan yiyoruz. O yüzden her şeyimizi evden alıyoruz. Bu $1000 her şey içinde, yani bizim akşam yemeğimiz, öğle yemeğimiz falan hepsi. Tabii önceden kafede çalıştığımız için kafede veriyorlardı öğle yemeğini zaten. Aynen. O yüzden sadece akşam yiyorduk Sydney'de yaşarken ama burada sabah yüzden öğle akşam buradan yiyoruz. Evet, Sydney'de de $600 falan yapıyordu. Ya da Aynen. 500. Ama yine 600. baktığın zaman 3 aylık yani aylık $300 yapıyor kişi başı. Evet. Haftalık böldüğünüz zaman çok az yapıyor yani. Yine öyle oluyor. Aynen. O yüzden 70 falan. aylık market masrafımız da $1000. Bunun içine gerçekten her şey var. Eti, sütü, tavuğu, balığı, bilmem nesi, her şey Aynen, yani. aynen, Öyle aynen. düşünebiliriz. Araba masrafı diyebiliriz belki. Okey. Araba masrafı. Arabamızın benzini ve kaskosu, her ay ödediğimiz bir kaskosu var ve yine de her ay aldığımız bir benzini var. Bu da $320 yapıyor ama $110 falan kaskosu her ay. Yani Evet. $200 falan benzin yapıyor. yani evet. Kaskoyu işte siz nasıl seçerseniz, belki kasko yaptırmaya da bilirsiniz falan, ama bizim kaskomuzda olduğu için benzinle birlikte $320 yapıyor ki bence
Bu da uygun. Aylık baktığın zaman çok normal yani bunlar. Aynen. Daha sonra ne yaptık? Kiramızı ödedik, faturalarımızı ödedik, arabamıza benzin koyduk, kendimize yemek koyduk. Geriye ne kaldı? Yediklerimizi eritmek için spora gideceğiz. Aynen. Aşkım'ın spor masrafı benim, ben spora gitmiyorum. Yani bir cime üyeliğim yok. İş yerinde yapıyorum ben sporumu. Aynen. O yüzden Aşkım spora gidiyor. Ne kadar ödüyorsun Aşkım? $100 ödüyorum. Haftalık $25 falan yapıyor işte. Evet. Aylık $100. Aynen. Bu da yine gayet. 24.90 falan yapıyor işte. Aynen. 24.99'dan 4 ile çarparsanız aylık o kadar para ediyor. Sporumuzu da yaptık. Keyiflendik. Ne yapıyoruz şimdi? Dışarıda yemek yemeye gidiyoruz. Aynen. Dışarıda yemeğimiz de $850. 650 değil mi o? 850 mi $650? Bence 650. Tamam $650. 650 ya da 850 ama 650 diyelim buraya. $650. O da normal aslında. Şöyle hemen izah ediyorum. Hemen bunun bir açıklaması var, bekleyin. Normalde bir kişi dışarıda yemek yediği zaman bir tabak yemek ortalama $25-30 yapıyor. Aynen. Yani çok lüks bir yer derseniz $35 veriyorsunuz bir tabak yemeğe. Yanında bir tane içecek içtiğiniz zaman $40 falan yapıyor. Yani $45 falan yapıyor. 2 kişi yaptığınız zaman $80 yapıyor. Ne yaptı? MHP'nin 82 yılı. Hayır, $80-90 bir akşam yemeği aslında. Burada da $650 olduğuna göre toplamda ayda 6 gün dışarıda yemişiz aslında. Evet. Yani gibi şey işte. O yüzden 6-7 gün. O da zaten tatile gittiğimiz zaman falan yiyoruz. evet, bir aylık düşündüğünüz zaman 650 yine gayet normal yani. Bu da tam aksine Sydney'de $1500 falan çıkıyordu. Biz çünkü bunu kendi aramızda her ay yapıyoruz. İşte ne kadar harcadık falan filan bilmem ne. Sydney'de de bunu yapıyorduk tabii ki. Sydney'de $1500 falan çıkıyordu. Çünkü Sydney'de hep dışarıdan yiyorduk. Orada da market alışverişi çok az çıkıyordu. İşte Aynen. $400-500 çıkıyordu aylık. Kısaca bizim Boğaz'a aylık $1600 falan gidiyor. Aynen ama İki iki kişi. kişi. Yine 2 kişi. Aynen. 800 desen 2'ye bölsen, onu 4'e bölsen ama normal çıkıyor yani. Normal. Aynen. Yani dediğim gibi işte baktığınız Evet. zaman 2 gün 3 gün dışarıda yemiş gibi oluyoruz haftalık. Aynen. Aslında bu alışveriş ve StepPay sanki şey olabilir. Şöyle, biz bir alışveriş bir de StepPay diye ayırdık. StepPay de buranın kredi kartı gibi bir şey. Aslında kredi kartı değil. Mevduat gibi. Bu Denizbank'ta falan vardı ya, işte kredili mevduat hesabı gibi böyle ekstra bir hesap açıyorlar. Oradan alışveriş yapıp işte taksit ödüyorsunuz. Evet. Onun gibi bir uygulama StepPay'de Aynen, burada. kredi kartı gibi değil de işte böyle taksitli ödeme gibi. Aynen. 4 taksit falan yapıyorlar. Biz de böyle bir şeyler alacağımız zaman, mesela işte uçak bileti alacağımız zaman ya da otelleri alacağımız zaman, ne bileyim bir elektronik alet alacağımız falan buradan ödüyoruz. Aynen, StepPay'den. O yüzden ya da işte dediğim gibi tatile gideceğimiz zaman falan buradan ödüyoruz. StepPay'imiz ikimizin toplamı $1700 gelmiş. Aynen. Bunun içinde dediğim gibi gittiğimiz tatillerin otel paraları, Uçak masrafları. biletleri, önümüzdeki tatillerin uçak biletleri Aynen. ya da işte yıl dönümümüzdü falan filan, oradan aldığımız hediyeler falan, hani böyle bir şey var. Bunu tabii ki siz kendinize göre kısaltabilirsiniz falan. Bu illa Avustralya'ya geldiniz $1700 net ödediniz gibi bir şey değil. O bizim biraz harcamamıza bağlı ya da sizin harcamanıza bağlı falan. Ama bu aralar Aynen. biraz harcadık yani. O yüzden bunu da bitirdik. Alışveriş diye bir section açmışız, bir kategori açmışız. Buna aslında StepPay'i de dahil edebilirdik. Aynen ama bu buna kredi kartsız, yani StepPay'siz ödediğimiz, direkt ödediğimiz şeyler. bu da işte Target'ta, Kmart'tan böyle Evet. evin işte ıvırı zıvırı. Ivırı zıvırı falan işte, ne bileyim çöp Aynen. kutusu alırsın, bir şey alırsın, halı alırsın gibi, hani İşte o tarz ufak şeyler. tefek şeyler. $300 etti bu da. Evet, bence çoğu masrafımızı söyledik değil mi? Aynen, Kira, bence başka benzin, masrafımız yok. fatura, yeme içme, tatil masrafları. Aynen, alışveriş masraflarını Alışveriş söyledik. masraflarını bile söyledik yani. Telefon, internet, hepsini Spor. söyledik. Spor. Aynen. Bunların hepsini topladığımızda da 4345 Avustralya doları yapıyor. Yaklaşık 114.000 TL, 114.500 TL yapıyor. Aylık iki kişinin evli bir, işte aslında hafta şöyle, yaşayan birinin giderleri. Burada $2000 da şey var aşkım, aslında StepPay var, yani bizim alışverişimiz Evet, var aslında. O aslında, zaten yani aynen. o elzem bir durum değil, o gerekli bir durum değil aslında. Evet. baktığın Hani zaman. o bizim, Mesela onu çıkartsak eğer $2000. onu çıkartırsak $2300, 61.000 TL yapıyor. Ortalama aynen 60.000 TL Evet. falan. Bu sürekli giden bir kalem. Evet, bence ortalama şöyle bir 2500 diyebiliriz. Aynen. Evet, hani $100 da $150 da ben koydum. Öyle diyebiliriz ama tabii bunların, yine söylüyorum, içinde kira yok. Siz kira ödüyorsanız
Onu da 2000 dolar da eklerseniz. kira eklerseniz aslında 4300 yapıyor yine. Aynen. Biz şöyle kirayı ödemediğimiz şeyleri alışveriş ödedik gibi oldu. Aynen. Aynen öyle oldu. Evet, giderlerimiz bunlar. Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Yorumlarınıza mutlaka yazın. Yorumlara yazın, merak ediyorum. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Avustralya'daki aylık kazancımıza. Şimdi ben daha önce böyle bir video çekmiştim aslında 3 yıl önce. Onun da linkini hemen şuraya. Aynen. koyayım. 3 yılda neler değişti? Evet, oradan bakabilirsiniz 3 yılda neler değişti. Orada da yine bir aralık vermiştim. Burada da yine bir aralık vereceğim. Direkt löps diye saatlik ücretimi söylemeyeceğim tabii. Hoş olmaz diye düşünüyorum. Ama yine de sizin kafanızda bir fikir olması amacıyla anlatacağım. Biz şu an biliyorsunuz ki boyacı olarak çalışıyoruz. Construction sektöründeyiz. Aynen. Construction sektöründe hiçbir deneyiminiz yoksa giriş ücretleri 30-35 Avustralya dolarından başlıyor. City civarında. Saatlik. Evet, saatlik. Hiçbir deneyiminiz falan yoksa bismillah deyip girdiniz 30-35 civarı. Deneyimliler 40, 50, 60 dolara kadar çıkıyor. Deneyimine göre değişiyor tabii ki bu. İşte ne kadar kalifiyesin vesaire vesaire. Bu City'de. Ama kırsalda insanlar çalışacak çok insan bulamadıkları için deneyimsiz olsa bile kırsalda çalışan insanlara City'deki deneyimli maaş veriyorlar. ücretini veriyorlar. Hatta ev kirasını da ödüyorlar. Çünkü buraya gelin çalışın yeter ki diyorlar. Aynen. Çünkü burada çok fazla insan bulunamadığı için, yani çoğu kişi buraya büyük şehirlerden gelip çalışmak istemediği için falan böyle bir güzellik yapmaya çalışıyorlar. O yüzden biz de yuvarlak hesap City'de construction sektöründe çalışan deneyimli insanların aldığı maaşı alıyoruz diyeyim. Siz tahayyülünüze göre şey yapın. Zaten ortalamasını da söyledim size. Öyle bir şey alıyoruz. Mutluyuz. Bence güzel. Zaten beni eğer construction sektöründen izliyorsanız bilirsiniz. Construction sektöründe para var yani. Hani hem de iyi kazanılıyor. Bunun carpenter'ı iyi kazanıyor, elektrikçisi iyi kazanıyor, boyacısı iyi kazanıyor, kaynakçısı iyi kazanıyor, oto tamircisi, sıvacısı iyi kazanıyor falan filan. Hani o oto tamiri falan farklı bir alan. Ben construction'dan bahsediyorum ama. Burada aslında şöyle bir durum var. Bir emek varsa eğer, el emeği. Evet, biraz daha şey oluyor. Yani bir zanaat varsa ortada, onun hakkını çok iyi veriyorlar. Evet. Böyle işlerde bazen hospitality'den ya da beyaz yakadan daha fazla kazanabiliyorsunuz. Aynen. Özellikle işte böyle birazcık daha kırsala giderseniz falan iyi bir ücret alıyorsunuz. Yani bizim çevremizde gördüğümüz, bizim deneyimlediğimiz falan o yönde. O yüzden kazancımızı da yuvarlak hesap bu şekilde söyleyebiliriz. Bence güzel söyledik. Aynen. Hatta şöyle bir örnek vereyim kırsal şeyinden. Kırsal bir yerde doktor arıyorlar. Evet. Yıllık 500 bin dolar teklif ediyorlar. Ev ve araba veriyorlar. Evet. Sırf oraya gelip de orada çalışsınlar diye. Evet. Avustralya'nın kırsalında aslında güzel fırsatlar var. Ama işte bazen var o da. Ya bazen mesela biz atıyorum Gold Coast'a gitmiştik, biliyorsunuz, taşınmıştık. Aynen. Orada da bize hiç fırsat çıkmamıştı mesela. Aynen. O yüzden işte bazen denk geliyor falan filan. Ama kesinlikle bence biz Sydney'e aşığıyız bu arada. Aynen. Ama kırsalda yaşamanın şöyle bir güzelliği var. Hem daha fazla para kazanıp hem de daha az gideriniz oluyor. O yüzden ya zaten kırsalda gelip çalışmak için size güzel bir şeyler teklif etmeliler ki siz o pırıltılı Sydney yaşantısını bırakıp buraya gelebilin. Tabii ki de çünkü... Yoksa bana Sydney'de aldığım maaşın 2-3 fazlasını verse neden geleyim ki, gelmem Aynen. yani. Boyacısınız Sydney'de, işte 5 yıllık 4 yıllık deneyiminiz var. İşte 55-60 dolar haftada saatlik para alıyorsunuz. Onu bırakıp da, o Sydney'deki hayatı bırakıp da bence böyle yerlere gelmezsiniz. Evet, aynen. Aynen. Zaten o yüzden kazanıyorum dersiniz. Hani o yüzden evet. Cazip kılmaya çalışıyorlar. O yüzden işte kiranızın ödenmesi teklif ediliyor. Biraz daha yüksek ücret teklif ediliyor falan. Araba veriyorlar, Aynen. benzinini veriyorlar, her şeyini veriyorlar yani. Evet. O yüzden Sydney'de böyle şeyler biraz daha zor bence. Çünkü 50 sallasan 50'si gibi bir durum. Aynen. Hani yine de çok değil tabii de, yine de sen olmazsan o olabilir. Ama işte kırsala çok kimse gelip yaşamak istemediği için daha böyle şey oluyor. Aynen. Öyle oluyor işte. Tabii bu da her yerde böyle midir bilmiyorum ama bize böyle bir fırsat çıktı işte. Evet. Biz de gelip çalıştık yani. Çok, Allah'ıma çok şükür şanslı olduğum için. Şanslar gelip beni buluyor. Umarım siz de kendinize her zaman ben çok şanslıyım diyorsunuzdur. Böyle. Saatlik ücretimizi de söyledim. Haftalıkta
40 ile 48 saat arasında falan çalışıyoruz. Biz istediğimiz zaman cumartesi günleri çalışıyoruz. Patronumuz buradan. Aynen. Sevgiler ona. İstediğimizde çalışıyoruz. Cumartesi günleri istemediğimizde çalışmıyoruz. İşte siz öyle kabaca bir hesap yapabilirsiniz. Ben çünkü gerçekten buradan direkt böyle löps diye söylemek istemiyorum. Ama bence gayet güzel anlattım. Bence siz de birazcık Bir de buradaki sistemde şey yapmışsınızdır. zaten sözleşmeli oluyor full time ya da casual oluyor. Casual'da da işte şey oluyor. Ne kadar çalışıyorsunuz o kadar maaş alıyorsunuz. Evet. Yani 5 gün işe gitmezsen 5 gün para alamıyorsun. 6 gün çalışsan 6 gün para alıyorsun. Evet. Ama full time'larda genelde şey oluyor işte. Yılda 3-4 kere hasta iznin oluyor. Hiç mazeret bildirmeden direkt gelmeyebiliyorsun. Paranı ödüyorlar. İşte yıllık tatillerin var. İşe gitmesen de paranı alıyorsun filan. Ama onlar işte biraz daha az oluyor casual'a göre. Evet. Biraz daha düşük maaş alıyorlar. İşte böyle. Umarım böyle kafanızdaki soru işaretleri falan gitmiştir. Ya da soru işaretleriniz hala varsa da yoruma yazabilirsiniz. Ben her Bakalım şeyi cevaplarım. soru işaretleriniz neler? Aşkım hemen her şeyi direkt size söyleyebilir. Böyle. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.